Selamlar. Bugünkü videomuzda konu Stable Diffusion ile oyun asetleri üretmek hakkında olacak. Hatırlayacağınız üzere sizlere nasıl metin üzerinden görsel elde edeceğinizi ve görselleri değiştirerek nasıl başka görseller üreteceğinizi göstermiştim. Bu geçen sürede görsel üreten yapay zekalar hakkında ufak bir drama da başladı. Video hem Stable Diffusion için kendimizi güncelleme hem de yeni denediğim bir taktiği gösterme. Belki de biraz muhabbet üzerine olacak. Emin değilim muhabbet kısmı için. Belki biraz ChatGPT'den de konuşabiliriz. Hatırlayacağınız üzere biz Stable Diffusion'ın kurulumunu yaparken 1.4 versiyon modelini indirmiştik. Takip ettiğimiz rehberde bize onu öneriyordu. Ve sanırım en son model oydu o zaman. Geçen bu süreçte 1.5 modeli ve 2 ve 2.1 modeli de çıktı Stable Diffusion'ın. Ben direkt 1.4'ten 2.1 sürümünü kullanmaya geçtim, modelini kullanmaya geçtim. Size de bu videoda direkt 2.1 modelini nasıl yükleyebiliriz, nasıl kendi programımızı upgrade edebiliriz onları göstereceğim ilk başta. Fakat şeyi de ekleyeyim, hani bazı insanlar 1.5 modelinin 2.1'e göre daha iyi olduğunu savunuyor. İnternette bunları gördüm. Hani fakat kendim denemediğim için pek bir bilgim yok. Kararı size bırakacağım. Biz 2.1 modelini nasıl kuracağımızı göreceğiz. Burada göreceğimiz görsel de taktiğimiz için ufak bir spoiler olsun. Şimdiden söyleyeyim. Hani amacım bu tarz görseller üreten bir model geliştirmek. Kendiniz istediğiniz modelleri nasıl geliştirebileceksiniz? Aslında onu göstereceğim sizlere. Öncelikle otomatik 1111'ın otomatik 1111'in Stable Diffusion Web UI sayfasına geliyoruz. GitHub sayfasına. Buradan kod kısmına basarak download zip diyerek programımızı tekrar indiriyoruz. Çünkü programımızda da bazı şeyler, yenilikler mevcut. Hem de kuracağımız modelde belki sıkıntı çıkabilir. Onları engellemek için programımızı bir güncelleyelim. Tekrar kod kısmına basarak, download zip butonuna basarak programımızı indirelim ve bir yere çıkartalım. Programımızı çıkarttıktan sonra dosyaların içine girelim. Hatırlayacağınız üzere biz 1.4 modelini indirirken Models klasörünün içine girip modelimizi buraya bırakmıştık. Fakat artık birçok farklı klasör mevcut burada. Burada Stable Diffusion klasörünün içine girerek eski dosyalarınızdaki model.ckpt dosyasını alıp buraya bırakabilirsiniz. Bu sayede İstediğiniz zaman modeller arasında geçiş yaparak istediğiniz modeli kullanabilirsiniz veya farklı modelleri birbiriyle birleştirerek de yeni modeller oluşturup o şekilde de kullanım yapabilirsiniz. Burada da aynı zamanda benim kendi geliştirmeye çalıştığım modelleri görebilirsiniz. Şurada da şeyimiz mevcut. Versiyon 2.1 modelimiz mevcut. Versiyon 2.1 modelinde iki farklı şey var. Çözünürlük var. Biri yine 512 versiyon 1.4 modeli gibi. İkincisi ise 768 pikselli bir model daha var. Ben yine 512'yi indirdim. Hani karar sizin olacak. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Göstereceğim zaten. İlgili linkleri de videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Modelimizi koyduktan sonra tekrar geri gelelim program dosyalarımıza. Hatırlayacağınız üzere bu webui-user.bat dosyamıza düzenle diyerek ben kendim hata aldığım için önceden şu tarz bir girdi girmiştim. Burada hani siz hata almadıysanız bile, bu girdileri girmediyseniz bile şu no-half kelimesini yazmak zorundasınız. Çünkü sanırım versiyon 2 ve sonrası modeller için buna girmek şart. Öbür türlü düzgün çıktı alamıyormuşsunuz. Herkes bunun hakkında bilgilendirme yapıyor. Yani şimdiden isterseniz düzenleyin. Daha sonra unutmayalım. Dosyalarımızdaki ayarlamaları yaptıktan sonra Stability AI'ın
Hugging Face sayfasına geliyoruz. Burada Stability AI'ın ürettiği modelleri görebiliriz. Gördüğünüz gibi burada versiyon 2 modeli falan mevcut. Burada 2 adet 2.1 versiyonumuz mevcut. Bu düz olan sanırım 768 olan çözünürlükte olan model. Diğeri ise 512 çözünürlükte olan model. Ben bunu indirmiştim. Size de bunun nasıl kuracağınızı göstereceğim. Buradan sayfamızı açıyoruz. Linki yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Buradan dosyalar ve versiyonlar kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz üzere 2 adet modelimiz mevcut. Biri EMA diyor, diğeri de No EMA diyor. EMA'nin ne demek olduğunu bilmiyorum fakat izlediğim bir videoda siz modelinizi eğitmek istediğiniz zaman EMA versiyonunda sıkıntı çıkabiliyor gibi bir şey duydum. Ben de o yüzden EMA olmayan versiyonunu indirdim. Size de bunu öneririm. Burada Hugging Face'te burada Pickle yazan bir yer var. Bu Pickle kısmı önemli. Genelde bu Pickle dedikleri modellerde şey oluyor. Siz modeli indiriyorsunuz, çalıştırıyorsunuz fakat model arka planda siz çalışırken bilgisayarınızda değişiklikler yapabiliyor demek. Onlara bu Pickle tagini koyuyorlar. Fakat Stability AI'ın ben bu tarz bir şey yapacağını zannetmediğim için çoğu insan deneyip herhangi bir şikayette bulunmadığı için de ben de Pickle şeyini kendimce görmezden gelerek indirdim. Yanlış bilmiyorsam bu Stability AI, Stable Diffusion için modeller üreten ana bir yer gibi bir şey. Ben de tam ne olduğunu bilmiyorum ama herkesin kullandığı herkes bunların modellerini kullanıyor. Diğer sayfalar için söyleyemem fakat en azından bu sayfanın modellerine güvenebilirsiniz derim. Buradan versiyon 2.1 512 yazan o EMA yazan modeli .jkpt modeline tıklayıp şuradan download butonuna basarak indirebilirsiniz. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Modelimiz indikten sonra yapmamız gereken bir şey daha var. Şuradan yine Stability AI'ın GitHub sayfasında şu tarz bir şey var. Bunun da bu sayfanın da linkini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Burada farklı farklı YAML dosyaları var. Önceki kurulumdan ziyade bu modelimizi çalıştırmak için bu YAML dosyalarına da ihtiyacımız olacak. En üstte 2 tane olan YAML dosyalarımız direkt şey için, bizim kullanacağımız modelin orijinal hali için oluşturulmuş dosyalar. Bu -v yazan 568'lik için, biz 512'liği kurduğumuz için bunu şey yapacağız. Bunu indirmemiz gerekiyor. Buradan dosyanın üstüne tıklıyorum. Dosyamız buraya geliyor. Bunu olduğu gibi kaydetmeye çalışmayın. Şuradan RAW'a basın. RAW kısmına. Bu sayfa bu şekilde geldikten sonra buna sağ tıklayıp farklı kaydet diyerek dosyanızı kaydedebilirsiniz. Hatta biz de kaydedelim. Dosyamızı kaydettik. Şimdi ben bu dosyayı alıp biraz önce gösterdiğim modeller tarafındaki yere atacağım. Şimdi dosyamızı ve modelimizi program dosyaları içerisindeki Models klasörünün Stable Diffusion Models klasörü içindeki Stable Diffusion klasörünün içine kopyaladık. Burada modelimi görebilirsiniz. Burada da ben daha önceden değiştirmiştim ismini. Burada da değiştirilmemiş hali mevcut. YAML dosyamız. Bunun şimdi uzantısındaki .txt'yi siliyorum buradan. Bu YAML dosyası olacak. Ve bunun adını modelimin adıyla aynı yapmak zorundayım. Modelimin adını kopyalıyorum. Ve dosyamın adını da değiştiriyorum. Modelim.jkpt uzantılı bir dosya. Diğer dosyam ise .yaml uzantılı bir dosya olacak. Bende zaten olduğu için şimdi hata verdim. Ben tekrar yapmayacağım. Bunu buradan sileyim.
Burada gördüğünüz üzere YAML dosyam da mevcut ve modelim de mevcut. Artık ben bu modeli kullanabilirim demek. Unutmadan buradan şu düzeltmeyi de tekrar hatırlatalım yapmayan arkadaşlar için. Şuraya know-how yazmanız gerekiyor. Herhangi bir yere bu command lines satırında şuraya bir yere know-how yazmanız gerekiyor kullanmak için. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra modelinizi indirdikten sonra tekrar webui-user.bat'e çift tıklayarak şey yapabilirsiniz. Programınızı çalıştırabilirsiniz. Yine ilk başta bir miktar uzun sürecek. Belli başlı güncellemeleri atacak. Ondan sonra kullanmaya başlayabileceksiniz. Ben de zaten açık. Hatta arka planda bir şeyler falan da yaptırıyordum Stable Diffusion'a. Buradan şeyimizi kopyalayalım. Bunları kapatalım. Stable Diffusion'ı açalım. Burada bende ayrı bir model seçili. Kendi trainlediğim modellerden bazıları var. Gördüğünüz gibi önceki videolarda kullandığımız model burada. Yeni indirdiğimiz ve yüklediğimiz model de burada. Buradan bu model seçili gelmezse kendiniz de seçebilirsiniz. Seçtikten sonra bir miktar beklemeniz gerekiyor modelin yüklenmesi için. Şu an model yükleniyor. Bir taraftan model yüklenirken de ben size burada farklı tab'ler falan eklenmiş. Bunları göstereyim. Bu Checkpoint Merger iki modeli sanırım birleştirebiliyoruz. İki modeli birleştirerek yeni bir model yaratabiliyoruz. Train kısmı var. Ben kendi modelimi hani lokal olarak şey yapmadım. Train etmedim, eğitmedim. Ben bunu Google Colab üzerinden yaptım. Çünkü izlediğim videolarda şey diyordu. Modelinizi lokal olarak train etmek istiyorsanız hani minimum 12 GB bir video belleğe sahip olmanız lazım diyordu. Yani ekran kartı belleğinizin 12 GB veya üzeri olması lazımmış. O şekilde bir bilgi aldım. Benim ekran kartım da o kadar iyi ve kaliteli bir ekran kartı olmadığı için hiç bu train kısmını kullanmadım. Dreambot ise modelimizi eğitebileceğimiz ayrı bir uzantı. Artık uzantılar tabimiz mevcut. Buradan Available'a tıklayarak bu şey görebilirsiniz. Şurada Load butonuna tıklayalım. Buradan farklı uzantıları da görebiliyoruz. Artık bunları direkt install şeyine tıklayarak yükleyebiliyoruz bu farklı uzantıları. Hani programımızı güncellemiş olduk. Yeni modelimizi indirmiş olduk. Şimdi ise şeye geçeceğiz. Google Colab üzerinden nasıl kendi modelimizi train edebiliriz o kısma geçeceğiz. Ve train ederken nelere dikkat etmemiz lazım. Onlara bakacağız. Bir taraftan şeyi de söyleyeyim. Yani önceki videolarda bunları söylemeyi atlamışım, unutmuşum. Sizin aldığınız çıktılar output klasörü mevcut burada. Buraya geliyor. Burada işte farklı farklı şeyler mevcut. Image to image gridleri yani ilk başta karşınıza çıkan şeyler. Bir görsel oluşturduğunuz zaman birden fazla size tablo halinde gösteriyor diyor o kısım. Görsellerin tek halleri. Buradan şimdi bir tane görsel seçelim. Bu benim oluşturduğum modelde yaptığım bir görsel. Peki ben buna neye ihtiyaç duydum? Açıkçası aklımdaki oyunda bu tarz yaratıkları, karakterleri kullanmak vardı. Onun için bu tarz bir model oluşturma ihtiyacı hissettim. İnternette son birkaç aydan beri şey görmüşsünüzdür. İnsanların yüzlerini bir telefon uygulamasına yükleyip oradan kendi yüzlerini farklı farklı tasarımlar içerisinde gördükleri falan bir uygulama çıkmıştı. Ücretli bir uygulama. Bunun üzerine Stable Diffusion kullanan insanlar da artık hani o tarz bir uygulamaya para vermenize gerek yok. Kendi modelinizi eğiterek, kendi yüzünüzü modelinize tanıtarak bunları siz de yapabilirsiniz diye videolar atmaya başladı. Benim de aklıma şey fikri geldi. Acaba ben hani herhangi bir kendi yüzümü değil, objeyi değil de bir paterni öğretebilir miyim diye bir fikir geldi. Ve bu süreçte araştırma yaparken şeyleri de gördüm. Mesela ressamların, grafikerlerin çizim stillerini de öğrenebildiğini gördüm. Fakat benim istediğim hani
oluşturulan görselleri bir patern üzerinde oluşturmasıydı. Ve bunu denemek için bir girişimde bulundum ve olumlu sonuç aldığımı söyleyebilirim. İlk başta bu videolarda şey vardı. Hani siz özellikle belirtmeniz gerekiyordu. Hani ya benim gördüğüm videolarda en azından eğitmeye çalıştığınız şey bir obje mi değil mi falan bunları belirtmeniz gerekiyordu. Fakat son süreçte şu kanalda AI diye bir şey işte okuyamadım. Bu kanalda bir video gördüm. Şu an gördüğünüz videoyu gördüm. Ekranınızda olan. Burada ise direkt Google Colab üzerinden biz girdileri E'ye veriyoruz veya kendine eğitiyordu. Still'dir, değildir falan bunları belirtmemize gerek yoktu. Ben de bir deneme yapmak istedim.